İnsanlık tarihinin en eski hikayelerinden biri, iyilik ile kötülüğün, takva ile nefsin savaşı, Habil ve Kabil kıssası bize sadece geçmişi anlatmıyor, aynı zamanda bugünümüz ve geleceğimiz için de derin dersler veriyor. Kur'an-ı Kerim ve İslam tarihi ışığında bu ibret dolu hikayeyi birlikte keşfedelim. Habil ve Kabil, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın iki oğludur. Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde anlatılan bu kıssa, insanlık tarihinin ilk cinayetini ve insan nefsinin zaaflarını gözler önüne serer. İslam alimleri bu kıssayı insanlık tarihinde hakkın ve batılın mücadelesi olarak da yorumlarlar. Habil, takvanın ve ihlasın sembolü iken, Kabil, nefsin zaaflarına ve kıskançlığın yıkıcı etkisine yenilen insanı temsil eder. Habil ve Kabil kıssası Kur'an-ı Kerim'de özlü bir şekilde nakledilirken, gerek tarih ve tefsir kitaplarında, gerekse Kısas-ı Enbiya türünden eserlerde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Bu bilgilere göre Hazreti Havva biri kız, biri erkek olmak üzere her batında 2 ve toplam 20 batında 40 çocuk dünyaya getirmiş. Sadece Hazreti Şiit tek doğmuştur. İlk batında doğan çocuklar Kabil ve Aklima, ikinci batında doğanlar Habil ve Lebuda'dır. Hertz, Adem ile Havva'nın ilk çocukları bir rivayete göre cennetten yeryüzüne indikten 100 yıl sonra, başka bir rivayete göre Kabil ve ikizi cennette, Habil ve ikizi ise yeryüzüne indikten sonra doğmuştur. Adem ile Havva'nın çocukları birbirleriyle evlenmiştir. Ancak ikizlerin evliliği yasak olduğundan her batnın erkeği bir diğer batnın kızıyla evlenebiliyordu. Evlilik çağına geldiklerinde Hazreti Adem Habil'in ikizi Lebuda'yı Kabil'le, Kabil'in ikizi Aklima'yı da Habil'le evlendirme hususunda Allah'tan emir aldı. Aklima çok güzeldi. Evlilik söz konusu olunca Kabil buna itiraz etti. Kendi ikizinin diğerinden daha güzel olduğunu, öte yandan kendilerinin cennette doğduklarını söyleyerek Habil'in kız kardeşiyle evlenmesine karşı çıktı. Bunun üzerine Hazreti Adem Habil ve Kabil'den Allah'a birer kurban takdim etmelerini, hangisinin kurbanı kabul edilirse onun haklı olacağını söyledi. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek haberini oku. Hani her biri birer kurban sunmuştu, birinin kurbanı kabul edilmiş, diğerininki ise kabul edilmemişti." Maide 5:27. Habil, sürüsünün en iyilerinden besili bir koç ile süt ve yağ takdim etti. İçinden de Allah'ın emrine boyun eğmeyi ve rızasını kazanmayı arzu ediyordu. Kabil ise ziraat ürünlerinin en kötüsünden az bir miktar takdim etti. Bu, iki kardeşin Allah'a olan teslimiyetindeki farkı gözler önüne seriyordu. Habil ihlasla hareket ederken Kabil nefsinin ve cimriliğinin etkisindeydi. O dönemlerde kurbanın kabul edildiğinin alameti semadan inen bir ateşin kurbanı yok etmesiydi. Kabul edilmeyen kurbanı ise yırtıcı hayvanlar yiyordu. Kabil takdimenin kabul edilip edilmemesinin önemli olmadığını ve kız kardeşinin asla başkasıyla evlenemeyeceğini düşünüyordu. Her iki kardeş kurbanlarını bir dağın tepesine koydular. Semadan bir ateş inerek Habil'in takdimesini yedi, fakat Kabil'in takdimesine dokunmadı. Bunun üzerine Kabil öfkelendi ve kardeşine kin duymaya başladı. Kabil, kardeşi Habil'in kurbanının kabul edilmesine çok öfkelenmişti. Bu kıskançlık zamanla nefrete dönüştü. Kabil, Habil'e şöyle dedi: "Seni öldüreceğim." Habil ise bu tehdide Allah'a olan güveniyle cevap verdi: "Eğer beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben sana elimi uzatmam. Çünkü ben Allah'tan korkarım." Maide 5:28. Bu cevap, Habil'in merhametli ve takva dolu bir kalbe sahip olduğunu gösteriyordu. Ancak Kabil, nefsinin fısıldamalarına yenik düştü. Bu olay, insan nefsinin kontrol edilmediğinde nasıl yıkıcı bir güce dönüşebileceğine iyi bir örnektir. Hazreti Adem Kabe'yi ziyaret için Mekke'ye gitmeyi düşünüyordu. Yola çıkmadan önce oğlu Habil'i veya çocuklarını semanın, yerin ve dağların himayesine bırakmak istedi. Fakat onlar kabul etmediler. Bunun üzerine Habil'in korunmasını Kabil'den isteyince o bunu kabul etti.
Bu rivayeti nakledenler, biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik. Onu yüklenmekten kaçındılar, sorumluluğundan korktular fakat onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalim, çok cahildir. Ahzab 33-72 mealindeki ayetten maksadın bu hadise, emaneti yüklenen insanın ise Kabil olduğunu söylerler. Hertz, Adem gidince Kabil Habil'e, seni öldüreceğim çünkü Allah senin kurbanını kabul etti, benimkini kabul etmedi. Üstelik sen benim güzel ikizimle de evleneceksin dedi. Habil ise bunda kendisinin bir suçu olmadığını, Allah'ın ancak müttakilerin takdimesini kabul ettiğini, yine de öldürmeye kararlı ise kendisine karşılık vermeyeceğini söyledi ve kardeşinin yanından kaçtı. Kabil onu aramaya koyuldu. Nihayet bir gün Habil uyurken Kabil onu buldu ve bir taşla başına vurarak 20 yaşındaki kardeşini öldürdü. Bu, insanlık tarihindeki ilk cinayet oldu. Kur'an'da şöyle buyrulur: nefsine uyarak kardeşini öldürmeye kalkıştı ve onu öldürdü. Böylece zarara uğrayanlardan oldu. Maide 5:30. Bir rivayete göre Kabil kardeşini nasıl öldüreceğini bilemediğinden İblis bir kuşun başını taşla ezmek suretiyle ona yol gösterir. Ayrıca Kabil, kardeşi ilk öldürülen insan olduğu için cesedin ne yapacağını bilemez. Onu yırtıcı hayvanlardan korumak için bir torba içine koyarak bir yıl boyunca taşır. Sonunda Allah 2 karga gönderir. Birbirine hücum eden 2 kargadan biri diğerini öldürür ve toprağa gömer. Bunu gören Kabil şöyle dedi: yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz kaldım. Maide 5:31. Bu pişmanlık Kabil'in içindeki vicdan azabını gösteriyordu. Ancak artık çok geçti. Kabil Habil'i öldürünce yeryüzü 7 gün boyunca sallanır ve daha sonra toprak Habil'in kanını emer. Allah Kabil'e, kardeşin Habil nerede diye sorar. Kabil, bilmiyorum, ben onun bekçisi değilim der. Bunun üzerine Allah, kardeşinin kanı topraktan bana sesleniyor. Kardeşini niçin öldürdün bu der. Kabil de, eğer onu öldürdüysem kanı nerede diye karşılık verir. Bundan sonra Allah yeryüzüne kan emmeyi yasaklar. Bazı İslami kaynaklardaki rivayetlere göre Habil'in öldürülmesinden 5 yıl sonra Şit dünyaya gelmiştir. Kabil ise cinayetin ardından kız kardeşi Aklima'yı da alarak Aden'e gitmiş. Burada iblis karşısına çıkarak ateş kardeşinin kurbanını yedi çünkü o ateşe tapıyor ve ona hizmet ediyordu. Sen de bir ateşkede yap demiş. Kabil de iblisin dediğini yapmıştır. Kabil sonunda ama olan oğlu tarafından öldürülmüştür. Çocukları oyun aletleri yapmışlar, cenk ve boru çalmışlar, içki içmiş, zina etmiş, ateşe ve putlara tapmışlar, nihayet tufanda boğulmuşlardır. Habil ve Kabil kıssasının dersleri. Bu kıssa insanlığa birçok ders verir. 1. İhlas ve takva. Allah sadece samimiyetle yapılan ibadetleri kabul eder. Habil'in kurbanı onun Allah'a olan teslimiyetini ve ihlasını yansıttığı için kabul edilmiştir. 2. Kıskançlığın tehlikesi. Kıskançlık, insanı felakete sürükleyen en büyük duygulardan biridir. Risale-i Nur'da kıskançlığın ruhu zehirlediği ve insanı helaka sürüklediği ifade edilir. 3. Nefsini terbiye etmek. Kabil, nefsine yenik düşerek kardeşini öldürmüştür. İnsan, nefsini terbiye etmediğinde hem bu dünyada hem de ahirette büyük kayıplar yaşar. 4. Sabır ve merhamet. Habil'in kardeşine karşı gösterdiği sabır ve merhamet, insanlığın birbirine olan sorumluluğunu hatırlatır. Kur'an-ı Kerim'de bu kıssanın ardından şu evrensel ders verilir: kim bir insanı haksız yere öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim bir insanın hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Maide 5:32. Bu kıssa hem insanlık tarihinin ilk cinayetini hem de insanoğlunun iç dünyasındaki çatışmayı gözler önüne serer. Kabil'in yaptığı bu eylem sadece bir cana kastetmekle sınırlı değildi. Aynı zamanda Allah'ın emirlerine açıkça karşı gelmekti.
İslam alimleri bu olayı insanlık tarihinin ilk büyük günahı olarak değerlendirirler. Habil ve Kabil'in hikayesi sadece geçmişte yaşanmış bir olay değildir. Bugün de insanlar arasındaki kıskançlık, nefret ve çatışmalar bu hikayeyi hatırlamamızı gerektiriyor. İnsan nefsine uymamalı, takva, ihlas ve merhametle hareket etmelidir. Hakkı üstün tutan kazanır. Nefsine uyan ise hem dünyada hem de ahirette hüsrana uğrar. Bu kıssadan siz hangi dersleri çıkarıyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.